Şimdi Washington'da aslında o kadar çok şey oluyor, o kadar çok şey konuşuluyor, o kadar çok görüşme ve sonuç var ki her birini zaten bir seferde anlatmaya kalksak sanırım 1 saat sürer. Ama bölüm bölüm, özet özet haberde şimdi dün bugün itibariyle Washington'da NATO zirvesinde ne gibi sonuçlara ulaşıldı ya da ulaşılamadı ona bakalım. NATO'nun kuruluşunun 75. yılında müttefik ülkelerin liderleri Washington'da bir araya geldi. İlk kez masada yeni üye İsveç'te vardı. Zirve sonrası 38 maddelik ortak bildiri yayınlandı. O bildiriye göre Ukrayna'ya 40 milyar euro destek verilecek. Ayrıca Kiev'e silah sevkiyatı ABD komutasında değil, ittifak koordinasyonunda yapılacak. Bu gelişme iki yoruma yol açtı. Bir kesim NATO'nun savaşa dahil olduğunu söylerken, diğer kesim asıl amacın ittifakı Trump'a karşı dayanıklı hale getirmek olduğunu söylüyor. Çünkü Beyaz Saray'a dönmeye çok yakın olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın transatlantik ilişkilerini ve Ukrayna'ya yardımları zayıflatmasından endişe ediliyor. Ukrayna bu zirvede de NATO'dan üyelik daveti alamadı. Bunun yerine Kiev'in ittifaka katılım yolunun geri dönülemez olduğu vurgulandı. Washington'da bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski sonuçtan memnun. Çünkü en az 5 adet ilave Patriot sözü aldı. Ayrıca aylar süren eğitimin ardından ilk F-16 jetleri Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Hollanda ve Danimarka liderleri F-16'ların bu yaz cephede kullanılacağını açıkladı. Zirvede bir ilk de yaşandı. NATO ilk kez Çin'i Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması için yardım etmekle suçladı. Çin, Rusya'nın füzeler, bombalar, uçaklar yapmasına, Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı silahları yapmasına olanak tanıyan ekipman ve diğer birçok aracı sağlıyor. Bu böyle devam edemez. NATO müttefikleri Çin'le beraber 3 ülkeyi daha uyardı. Belarus, Kuzey Kore, İran'dan Rusya'ya Ukrayna konusunda yardım etmemesi istendi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ise Washington'daki zirvede geri planda kaldı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bu tutumu eleştirdi. Ukrayna'ya sağlanan destekle Gazze'yi kıyaslayan Sánchez, müttefik ülkeleri çifte standart yapmakla suçladı. Uluslararası hukuk gereği Ukrayna'ya destek olduğumuzu söylüyorsak aynısını Gazze için de yapmalıyız dedi. Bildirgede Türkiye'yi ilgilendiren bir kısım da var. Teröristler ve terör örgütleriyle mücadelenin süreceği belirtildi. Ayrıca 2026 yılında NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Gelecek yıl düzenlenecek gayri resmi NATO Dışişleri Bakanları toplantısının adresi de Türkiye olacak.